Birkaç kez gitmeme rağmen kendimi hatırlamak, ayağa kalkmak ve Tiamat Yıldızı felaketinden kurtulmak için en iyi fırsat bu olmuştu. Bu yüzden yolculuğun hedefi burasıydı. Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin büyülü atmosferleriyle romantizmin ve güzel atların diyarı Kapadokya. Avanos, geçmişten günümüze Kızılırmak'ın yanında asırlardır her dine, her ırka ve kültüre ev sahipliği yapmış ve çömlekleriyle meşhur bir kasaba. Epey zamandır gelmek için can attığım bu diyarda ilk gün hedefim Avanos'un en tepesine doğru yolculuk yapmaktı. Fakat yolculuğum sırasında bir selam ile olacaklardan habersizdim. Zirveye doğru yürürken bir amcamız ile tanıştım. Kendisi özenli giyimi, tatlı ve şiveli konuşmasıyla dikkatimi çekmişti. İşte ilk hikayemiz. Evet, öncelikle nasılsınız? Vallahi teşekkür ederim. Benim yerim satılıktır. Yeriniz satılık. Bir üç kişi, üç takım evdir. Bize çok geliyor. O için satıyoruz. Anladım. Peki evin bir tarihi geçmişi vesaire onlarla ilgili bir durumu varsa anlatmak ister misiniz? Yok durumu ne durumu o değil ki yani bize fazla geliyor. Kaç yıllık Size ev? fazla geliyor yani. 30 senedir buraya almışım. 30 sene önce. Ben 150 koyun sattım buraya aldım. Yani normalde sürekli Nevşehir'de bulundunuz, yaşadınız. Ya Yok. başka bir Kars'ta geldim. Öncesi de var burada. Kars'tan geldiniz. Kars'ta geldim. Aa, Sene Karslısınız önce aynı Kars'ta zamanda. Ben Karslıyım. Kars'ta Yakın bir zamanda da Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmeyi de planlıyorum. Evet, Umarım tabii. gidebilirim. Doğru. Doğu Ekspresi ucuzdur. Mısırlar da çok güzel duruyor. Şöyle gösterelim. Ben pazarda aldım diye kaynatayım. O yanda soba kurmuşlar. Çorbasını da yapıyorsunuz değil mi? Sobada sıra koyup şey. Şimdi arkadaşlar şöyle amcamız evi büyük olduğu için kendisine fazlalık geldiği için satmak istiyor. O takımı da çek. O tarafta mı? Tamam, orayı da çekiyorum. Buraya çek. Kendisi satmak istiyormuş. Eğer ilgilenen vesaire olursa bana şey yapabilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz. Bu tarafları da şöyle göstereyim. Bayağı büyük bir arazileri var. Gördüğünüz gibi. Evet, bazen rastlantılar güzeldir. Evet, şimdi az önce gördüğünüz amcanın evine geldik. Yani öyle bir ziyaret. Şu an damın üstüne doğru çıktık. Buradan da bir her yeri görelim istiyorum. Yani Nevşehir şöyle gördüğünüz gibi doğal oluşumlarla hani meydana gelen tarihi kültürel miraslardan birisi. Benim için İstanbul diye bir şehir olmasa yaşayacağım bir şehir. O kadar çok seviyorum burayı yani. O yüzden tekrardan gelmiş oldum. İkinci hikayemiz ise amcamızın evinden çıkınca başladı. Bu samimi diyarda bizi gören herkes tebessümle birlikte selam veriyordu. Daha 10 metre yürümeden Ferhat abimiz ve ablasıyla tanıştık. Kendisi yıllardır el yapımı deri tasarımlar yapıyormuş. İkinci hikayemiz bize el yapımı sanatlarının azalması ve bu yetenekleri tekrar yakından görme fırsatı tanıdı. İşte ikinci hikayemiz. Az önce video çekelim diye fotoğraf çekmişim. Şimdi şuradan şöyle geldik. Abimiz ve az önce bir ablamız vardı. Kendisi videoda çıkmak istemedi. Onlarla tanıştık. Onların da şu şekilde evleri, bahçeleri var. Şu an damına çıktık. O yüzden tekrar inerken gösteririm. Bir yandan da kendisinin bileklik atölyesi varmış. Onu gösterebilir bize.
takıdır, bilekliktir. Bak bak tek tek. Aman maşallah. Şapkaya kadar var diye. Tabii. Bak mesela şu. Çok güzel. Bakar Bak, mısın benim Az önce şapkaya? gördüğünüz Boya bilekliği kalemi abimiz bak. kendisi buradaki atölyesinde Şöyle tasarlıyor. işaretliyoruz bak şöyle. Tamam mı? Şapkaya Şöyle. bakar mısın? Deri çalışması yapıyor. Biberi. Deri. Ha, deri, Üzerine pardon. her şey yapıyor. Bak şimdi örnek gösteriyorum. Çanta yapıyor. Aa güzel. Bileklik yapıyor. O zaman atıyorum özel bir tasarım geldiği zaman Bak. onu Tabii, işliyorsunuz. Doğal taş Tabii. yine. Ametist taşı bu mesela. Doğal taş bileklik yapıyor mesela. Evet, Deri çok güzel. üzerine çalışmaları. Bak şu an Şu çalışıyor. şekilde. Çek. Şimdi bir dakika. Hani gördüğünüz gibi 20 yılımı verdim, 20 yıl. Şu çantanın güzelliğini bir 20 gösterir yıl misin? Dile kolay. Deri. Hakiki deri. 20 yıl. Maşallah. Ya. Çok büyük bir emek. Şimdi bunu şöyle yaptıktan sonra Çek, devam et. şöyle bir çizik atıyoruz buraya. Tamam mı? Çeviriyoruz. Tam şeyini bulmamız lazım. Gönyesini. Tamam mı? Ondan sonra şöyle şu çiziyoruz buradan. Çizdikten sonra yalnız eğimini falan çok güzel vermemiz lazım. Bunun da böyle kayması lazım ki takılmaması için. Böyle açıyoruz. Şuraları temizliyoruz. Ondan sonra büküyoruz. Evet, doğal taşımız ortaya çıktı. Çıkıyor. Temizliyoruz Ay, böyle. bayıldım vallahi. Elinize elinize sağlık. Daha bir sürü yapılıyor. Ne bileyim ne abi. Sen de otur. Ne güzel şeyler var. Ne ikram edeyim? Kahve, çay. Hiçbir şey. Dur o zaman şey yiyeceğiz. Kavun yiyeceğiz. Ya kavun da şey yapmayın. Ya yiyin boş ver ama. Ay, Teşekkür ederiz. kesinlikle Düşünmeniz yapıyor. yeterli. Ne kadar Bende güzel. neler var ya. Sen orayı bir gez de bir bak. Ay, Daha dur bakalım. Dur bakalım. İşte bunlar bak böyle dikiliyor. Yavaş yavaş işte şöyle. Elle mi dikiyorsunuz? Tabii elde. Önce deliyorsunuz sanırım. Delgeçle mi deliyorsunuz? Aynen. Şu var bak. Şöyle bir delgeç var. Şunla şöyle vuruyorsun. Evet, gördüğünüz gibi önce Şöyle delgeçle delgeçten. deliniyor, yerleri belirleniyor, Heh. sonra dikişi oluyor. Tabii. Dikişten sonra böyle yanlarını kesiyoruz, taşı açıyoruz. Kenarları yapılıyor. Ağaçla sürtülüyor böyle. Sürtüldükten sonra bükülüyor. Kopçasını ne olarak kullanıyorsunuz? Kopça yok bunda. Bunun içerisinde şey var, bakır var. Sert. Ha, bakır. Aa, tamam, şimdi Bilezik anladım. gibi. Bilezik gibi. tarzı. Tabii Peki kopça- abi Ha. ne kadar zamandır yapıyorsunuz, meşgulsünüz? 20 sene. 20 senedir. 20 yıl. Kendi başınıza mı öğrendiniz yoksa Kendim. bu bayağı bir çabayı gerektirmiş ya? Tabii. O yıllarda zaten şey de yoktu. Böyle teknoloji falan da yoktu. Ne bileyim ne yoktu. Hep böyle birer çabalarla ne bileyim neylerle şudur budur. Yani öğreten bir kişi de yoktu daha. Önümüzü açacak insan da yoktu. Bu dağlardaki taşlarla falan işte derinin böyle bir şeylerle birleşmesiyle bu hali buldu yani. İsminiz neydi? Ferhat. Çok özledim, bana çevir. Tekrar merhabalar Ferhat Bey, bu güzel çok eski bir mesleği dile getirmiş.
şu an devam ettiriyor ve bunu yapmaya, bunu yetiştirmeye öğrenciler lazım. Tabii Bu ki. mesleğin Yok. bugünümüze maalesef. kadar gelen bu özel, güzel, emek isteyen mesleklerin devam etmesi gerekiyor. Tabii. Bu yüzden Ferhat Bey ders de verebilir. Kendisi Tabii, Avanos'ta. tabii. Hatta Instagram Numaranızı da adresiniz söyler varsa misiniz? Instagram adresiniz ve numaranızı söyler misiniz? daha iyi olacaktır. Instagram üzerinden biliyorsunuz daha aktif Kağıda insanlar yazsak size olur mu? Kağıda yazsak. Şimdi orada yayın yapacak, size ulaşanlar olacak. 0545 812 74 98. Bu benim numaram. tamam. Instagram'da nasıl söyleyeyim ben size? Ben şöyle yapayım o zaman. Kağıda yazın Instagram'a. Ben kendim Instagram alacağım. Ardından ekranda size Tamam. göstereceğim. Eğer Tamam. hoşunuza giderse sipariş vermek isterseniz oradan da iletişime geçebilirsiniz. Okey. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel şeyler yapıyor. Bayıldım resmen. Evet. Kesinlikle Ferhat Bey'e destek verin. Bizi bulun. Bekliyoruz. Annem de kendisi de takı tasarımcısı olduğu için el emeğiyle bir şeyler yaptığı için o yüzden çok iyi anlıyor Yalnız el emeği ne anneniz- demektir. Şimdi El emeği bu- çok büyük bir şey. Bu takılarla öğreneceği çok şey var. Siz ne ki? Ben yaptıklarım bu bir şey değil. Ben hapishane Şey olarak aldım. Tamam. Dikişin şeyini anlatayım mı? Tabii. Bu halkalı zincir dikiş mesela. Halkalı zincir dikiş diye geçiyor bu. Çok farklı dizaynda. Yani bunun üstü böyle dizaynlı olup altı da dümdüz olmuş oluyor. Ve buradaki deriyi sıklaştırmasında çok öznel bir şey yapısı var bunun. Yani bir iç, burada bir dış giriyor. emeği çok. Tabii bir iç bir dış. Yani şu şekilde. Bu şey, Örnek. bu çapraz. Bak şu zincir. Ben size daha Bak şu da saraciye dikişi mesela. Üst kısmı da aynı, alt kısmı da aynı. Bunların Anladım. resimlerini çek bakayım. Sürü yapıyorum ben neler yapıyorum. İstanbul Boğazı'na hapishane işi yaptı. Bak. Oy 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 Nerede oy benim oy. telefonum? Oy 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 oy. ben şöyle Bunlar gibi biz taktığımız basit şeyler. Hadi gel. Verecek misin? Evet, şimdi o tepeye doğru çıkalım bakalım. Manzara nasıl gözüküyor. YouTuber musun sen? Değil değil mi? Efendim? YouTuber değilsin değil mi? Değilim ama oraya da atıyorum böyle anı olarak. Ya YouTuber'ların hayatı bitik ya. Öyle mi İzliyorum, diyorsunuz? bakıyorum da yani YouTuber'lar bayağı bir zorluk çekiyor. Ya benim daha çok şey, Ha. hobi olarak video düzenleme, işte ne bileyim fotoğraf vesaire. Bazen bir araya getiriyorum, çok güzel bir anı videosu çıkıyor. Burası da abimizin bahçesiymiş. Şuraya bak. Bugün de kendileri şu aşağıdan giriş kısmına kenarlara şeyler eklemişler, taşlar eklemişler. Hani yol yapıyorlar merdiven için. Şöyle kayaların üzerine çıkıp oturacağız. Burada da bahçelerinde oturakları vesaire var. Manzarada gördüğünüz gibi. Gel gel, bu tarafa gel. Dün baktık hatta. Ne güzel yapmışlar dedik. Bugünü nasipmiş. Yani bak. Ya kaya düşmüş mü oradan dedik. Ayda duruyor uzaktan falan böyle. Bak, şurası benim mangal yerim. Oo, mangal yeriniz var abi. Rüzgardan da korunuyor. Evet. Burası mangal, Karademlik çayı. Karademlik çayınız da var. Ha? Oo, çay içmeye o zaman kesin geliyoruz. Beklerim, Anne babayı da lütfen. alıp geleceğiz. Evet, dedemle anneannem de bayılır buraya. Vaktiniz varsa oturalım isterseniz. Şimdi biraz dolaşalım da. Peki, Şimdi tamam. bugün yeni geldi ya. Tamamdır. Gördüğünüz gibi
Birine selam verince onların hikayelerini, nelerle meşgul olduklarını, hobilerini veya ne bileyim neler öğrenebileceğinizi görüyorsunuz. Bu açıdan doğal gelişen süreçler her zaman çok güzel oluyor. Sanırım şu ana kadar elime geçmiş en iyi kayıtlar Nevşehir üzerinden olacak. İkinci hikayemiz ise bu şekilde sona erdi. Fakat bir selam, bir gülümseme tıpkı doğanın uyanışı gibi ruhları canlandırır. Umutları yeşertir. Bu yüzden her selam bir barış ve sevgi tohumudur. Tıpkı güneşin her sabah yeniden doğarak dünyaya umut vermesi gibi. Her selam da insanlığa umut ve sevgi getirir. Şimdi ise farklı ülkelerden arkadaşlarımın selamlarını sizlere iletmek istiyorum. السلام عليكم magacaygu waa Fatxiya waxaad kasoo salaamaya Soomaaliya. I'm Gasper and I'm from England. Hi. Hallo, ich bin Nefe. Grüße aus Deutschland. Boa tarde, meu amigo turco. Boa tarde, você da Turquia. Passando para desejar a você excelente Natal, excelente final de semana e desejar a todos tudo de bom. Aqui é Dalcin Lima falando de Fortaleza, Ceará, Brasil. E minha língua nativa é o português. Feliz Natal a todos, embora não se comemore o Natal na Turquia, mas desejo tudo de bom a vocês e principalmente a você, meu amigo turco. Fica com Deus. Forte abraço. Mevlana'nın ışığı, Gandhi'nin barışı, Albert Schweitzer'in insan sevgisi ve Konfüçyüs'ün erdemi selamın evrenselliğini yansıtır. Bir selam ile tanıştığımız insanlarla vedalaşıp ardından Avanos'un zirvesine doğru tekrar yola koyulduk. Zirveye vardığımızda ise bizi kum fırtınası karşıladı. Tabii bu hikaye Yıldızlara Yolculuk video serimde olacak. Şimdilik hoşçakalın. Evet, buradaki akıştan kredi bölümünde Instagram üzerinden beni destekleyen ve selamın herkese yayılmasını sağlayan arkadaşlarım isimlerini görüyorsunuz. Beni gerçekten onur ettiler. Selamım herkese yayıldı ve aynı zamanda Almanya, İngiltere, Brezilya ve Somali'den arkadaşlarım da sizlere selamlar gönderdiler. Selamın evrenselliğine ve aynı zamanda bu yolculukta bir selamla nasıl insanların iç dünyalarına yolculuk yaptığımızı, bu samimiyetin bizi nereye götürebileceğini göstermek istedim. Ne kadar başarılı oldum bilemiyorum ama bana kalırsa başarılı. İkinci bölümde de yani bu bölüm samimi ve tatlı bir bölüm oldu ama ikinci bölüm biraz hüzünlü, dramatik olacak çünkü selamını geniş kitlelere yaymaya çalışan, yani hayalleri olan ama bir yandan da hayatın getirdiği şartlar neticesinde engelleri olan, engelleri aşmaya çalışan, herkesle eşit şartları olmayan insanları bölüme konuk yapacağım. Umarım bu konuda da başarılı olabilirim. Bu bölüm bu şekildeydi. Şimdi sizlere sadece tek söyleyebileceğim bir anı ol ya da bir anı haline gelmek için çabala diyorum. İleride çünkü geriye dönüp baktığımızda bazı şeyler tebessüm, bazı şeyler hüzün, bazı şeyler de mutluluk verecek. O yüzden bu şekilde selamla kalın. Kendinize çok iyi bakın.